Selamlar, mutlu bir gün diliyorum kıymetli dostlarım. Hoş geldiniz. Ekran başında, telefonun başında şu an beni dinleyen herkese kolaylıklar, keyifli, harika bir gün diliyorum arkadaşlar. Evet, bugün 29 Aralık 2022. Son 2 gün kaldı, artık 2022'ye veda ediyoruz ve bugün harika bir gün. Kimin için, hangi burçlar için tarih vereceğim. Yine çalıştım bugün sizler için arkadaşlar. Evet, bugün sabah 09.19'da ay boşluğa girecek ve saat 13.35'e kadar Balık burcunda boşlukta ilerliyor kıymetli dostlarım. Ya güne çok erken başlayıp planlayın ya da güne 13.35'ten sonra ayın Koç burcuna geçtiği dakikalardan sonra önemli konularınızı planlayın. Zaten öğleden sonra o kadar süratli bir enerjiyle güne devam edeceğiz ki biliyorsunuz ay boşluktayken belirsizlikler olur, konsantrasyon eksikliği olabilir, gereksiz işlerle ilgilenebiliriz ya da biraz daha keyfimize düşkün olabiliriz. Zorlamayın, zaten şartları ayda Balık burcunda olacak çünkü. Ama öğleden sonra dediğim gibi ve önümüzdeki 2,5 gün ay Koç burcunda kimlere çok güzel sürprizler getirecek. Bakın arkadaşlar, önce onunla başlayacağım. Tabii ki Koç, Aslan, Yay başta. Ama bu burçların 21-22 Mart tarihlerinde doğan Koç burçları, 23-24 Temmuz tarihlerinde doğan Aslan burçları, 23-24 Kasım ayında doğan Yay burçları için çok şanslı bir 2,5 gündeyiz. Bilin, çünkü ay Koç burcuna geçecek ve 2,5 gün boyunca Jüpiter'le etki yapacak, Jüpiter açı yapacak. Hayatımızda bazı fırsatları bizim önümüzde böyle çok kolaylıkla getirecek. Tabii ki diğer burçlarda, bu burçlarda yükseleni, ayı, Venüs'ü olan dostlar için de mutlaka etkili olacak ama 0 ve 1 dereceler daha çok çalışacaktır. Çünkü Jüpiter şu an hala 0 derece Koç burcunda. Başlıyoruz, hız kazanıyor hayatımız, girişken bir enerji var. Tabii ki hepimize yarayacak ama bu saydığım doğum tarihleri şu anda, özellikle bu hafta çok şanslı olabilirsiniz. Hatta küçük küçük şans denemeleri bile yapmanızı tavsiye ederim sevgili dostlarım. Evet, ay Balık burcunda boşlukta başlayacağız güne, öğle saatlerine kadar sakin, rutin bir enerji var. Ve bugün diğer önemli etkinliğimiz, gökyüzündeki etkinlik. Evet, Merkür Retrosu başlıyor sevgili dostlarım. Merkür Oğlak burcunda bugün durağan. Parayla ilgili konular, kariyer planlamaları, iş hayatı daha çok başta olmak üzere oralarda bir durağanlık olacak. Merkür retro yapar her sene 4 kez ve bizi durdurur. Gökyüzünde en çok retro yapan gezegen olduğunu zaten hepimiz artık biliyoruz. Ne zamana kadar retrosu sürecek hemen söylüyorum arkadaşlar. Merkür retrosu tam olarak 30 Aralık günü başlıyor. 18 Ocak 2023'e kadar Merkür Oğlak burcunda retro. Bu dönemde hepimiz için önemli konular belki zaman zaman geri plana düşecek. Bu arada onu bilelim. Ne yapacağız? Biraz yavaşlayacağız. Zihinsel aktiviteler, hani planlarımız, düşüncelerimiz biraz daha geriye dönecek. Geçmişe dönecek. Şundan 6-7 ay öncesine bir dönün derim sevgili dostlar. Bir de bu retro neden önemli? 2023'ün son Aralık ayında aynı bu derecelerde Merkür yine Oğlak burcunda retro yapacak. Dolayısıyla 18 Ocak'a kadar bu Merkür'ün retrosundaki hareketler zorluklarla beraber aslında çok gereklidir Merkür retroları. Belki biraz daha geçmişe dönük konularda önemli gelişmeler kaydedebiliriz. Bazı geriye dönük çalışmaları, konuları ya da diyelim mesela iş olacaktır, daha çok bunlar kariyerle ilgili konular olacaktır. Mesela işten ayrıldın, bir geri dönüş olabilir. Veya tam bu esnada bir yatırım yaptın. Yine 2023'ün sonunda kayıp olarak görmeyin, bunların geri dönüşümleri gelebilir yaşamlarımıza. Tabii Merkür retrolarında genel olarak yapmamız gerekenler nedir? İletişimlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle tabii Oğlak burcu olduğu için maddi konular, parayla ilgili kısmı işin. Bu dönemde işten ayrılma, işle ilgili yenilikler, yeni kararlar, burada öncesi olan
daha önce planlanmışlardan bahsetmiyorum. Gibi konularda çok ani hareketler veya önemli kararlar almamakta fayda var. Mesela bir ev alacaksın veya aniden bir yatırım ya da bir satış diyelim ki olma ihtimali oldu. Haritalarınıza bakın arkadaşlar. En çok etki alacak burç grupları tabii ki öncü grup burçları olacak. Koç, terazi, yengeç, aksı, oğlakla birlikte bu retrodan en çok etki alacak. Peki olumlu etkisini kimler alabilir? Tabii ki toprak grubu burçlar. Zaten 2023 yılında toprak grubu burçlar tüm Merkür retrolarından bence olumlu etkiler alacaklar ve ilki de bu olacak. Boğalar tabii ki, Başaklar hem bu yılın yani 2023 yılının en şanslıları arasında ve bu Merkür retrosu da onlara kaybettiklerini geri getirebilir. Fakat hepimiz için geçerli olan konu, tekrar hatırlatmak istiyorum. Önemli konular tabii, bunlar aile içi konular, meseleler de olacak bu arada. Çünkü Oğlak hayatımızın tepe noktasını işaret ediyor ve herkesin gözü önünde olduğumuz, toplum içinde öne çıktığımız alanlar. Burada düşüncelerimizi ifade etmek olabilir, mesleğimizle ilgili konularda geçişler, medeni durumlar, finansal konular ve ailemizi ilgilendiren durumlarda da yine ön planda olacak. Gelelim bugünün açılarına sevgili dostlarım. Evet, bugün 29 Aralık. Özellikle dediğim gibi öğleden sonra çok hızlı bir süreç başlıyor. Bugün Merkür retroya başlıyor duran ve ne yapıyor? Venüs'te kavuşuyor tabii. Plüto da son derecelerde. Bugün 15.58-16.58 aralığında tam olarak Merkür Venüs'ün kalbinde olacak. Tabii ki burada ne yapıyoruz? İlişkilerimiz hemen aklımıza geliyor. Yatırımlarımız, bütçe planlamalarımız ve Merkür neredeyse o yönde çok hızlı gelişmeler olabilir. Çünkü Merkür aynı zamanda hızlı ilerleyen bir gezegen olduğu için. Oğlak burcu stelyumu genellikle dediğim gibi kariyer planlamalarıyla birlikte, mesela son günlerde borsada yükseliş vardı. Orada bir gerileme olabilir Merkür retrosu ile birlikte veya bazı konularda mesela diğer yatırım araçlarından bahsediyorum arkadaşlar. Onlarda da hızlı bir oynayış, bir değişim söz konusu olabilir. Bazı düşüşler, bazı yatırım araçları için geçerli bu. Olma ihtimali var. Yine bugünün önemli mesela açılarından yine ayın Venüs'e, Plüto'ya, işte tam Koç burcuna geçtiği esnalarda öğle saatlerinde 13 sıralarında Jüpiter'le de kavuşacak. Bugün çok hızlı inisiyatif alarak bazı kararlar almak, önemli konulara adım atmak, başlangıçlar yapmak gibi bir eğilim içinde olacağız. Ancak hani Merkür'ün retro aslında S diyelim, S oluşu yani ilk girişi çok daha etkili olduğu için belki orada ilerlemekte zorluklar çekebiliriz. Belki biraz daha geçmişe dönük konuları bir araştırmak, üzerinden geçmek, bakmak gerekebilir. İlişkilerle ilgili yorum yapmam gerekirse, evet, geçmiş ilişkilerimizde geri dönüşler, barışmalar, tekrar bazı konuları gözden geçirmeler de olacak. Onu da söyleyelim ama bugün para piyasalarında da önemli gelişmeler bekliyorum. Yayının en başında bahsetmiş olduğum Koç, Aslan, Yay burçları ve özellikle de tabii ki ilk günlerinde doğanlar, biraz önce verdiğim gibi önemli fırsatlarla da karşılaşabilirsiniz. Şimdi gelelim bugünün şanslı saatlerine. Bugünün şanslı saatleri çok daha değerli olabilir. Çünkü Ay Jüpiter'le kavuşacak, gerçekten önemli bir etki. Olumsuz, abartılı, gereğinden fazla bazı şeyleri büyütecek durumlarda olabilir. O yüzden farkında olmak gerekiyor. Evet, ilk saatim 10.34 ve 11.22 arasında Ay boşlukta olacak. Bu saatler aralığında bazı şeyleri telafi etmek için kullanabilirsiniz arkadaşlar. İkinci saatimiz 16, 12 ve 17.00 aralığında hakikaten şanslı bir saat olabilir. Bazılarımız için fırsatlar getirebilir, iş anlamında olacaktır. Ve iş teklifleri, kariyerde değişim, çalışma ortamlarında bazı yenilikler, bazılarımız için çok daha önde olacak bu gelişmeler arkadaşlar. Bugün hem hukuki süreçlerde hem de hayatımızda önemli planlarda bazı yenilikler olabilir. Bu saati değerlendirmeniz bence daha mantıklı olacaktır. Özellikle bazı talepler için. Son saatin bugün 23:47 ve 00:59 arasında gece saatlerine denk geliyor. Gerçekten önemli konuları görüşmek, konuşmak için bence şahane olabilir sevgili dostlarım. Evet, bugünlük böyle bir enerji var arkadaşlar. İzlediğiniz için, takip ettiğiniz için, abone olduğunuz için
Çok teşekkür ediyorum. Ve yine teşekkürlerinizi eğer dilerseniz tabii ki yapabilirsiniz. Mutlu bir gün ve yarın yine görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.